Gönen otogarında sessizliği simitçilerin sesleri bozuyordu. Bu arada Adnan'la Yaşar valizleriyle hikayenin içine girdiler. Nereden çıktı şimdi bunlar demeyin. Çünkü hikayenin kahramanları onlar. Birlikte İstanbul'a gidecekler. Adnan elindeki valizi yere bırakıp bilete baktı. Daha sonra da Yaşar'a dönüp "Evet, şu ilerideki araba bizimki. Hadi bakalım Yaşar," dedi. Yaşar'la Adnan otobüsün yanına vardılar. Muavine biletlerini gösterip valizleri otobüsün bagajına yerleştirdiler. Adnan muavinin kulağına eğilip "Aman dikkat et, o çantada önemli eşyalar var," demesine rağmen muavin çantayı pamuk çuvalı gibi bagaja tıktı. Adnan arkadaşına bakıp tebessümüyle adeta hasbinallah çekti. Otobüs söylenen saatten 15 dakika geç hareket etti. Bu duruma alışık olduğu için ayrıca kızmamaya gayret etti. Yolculuk başlamıştı. İki arkadaş yol boyunca çocukluk hatıraları hakkında konuştular. Otobüs dinlenme tesisinde yarım saatlik mola verdi. Adnan'la Yaşar otobüsten inip öğle namazı için mescit aradılar. Abdestli oldukları için vakit kaybetmeden namazlarını kıldılar. Fakat geri döndüklerinde otobüsün yerinde olmadığını fark ettiler. "Yanlış tarafa mı baktık?" deyip mola yerini baştan sona gözden geçirdiler. Otobüsün orada olmadığını anlayınca "Acaba geç mi kaldık?" deyip saatlerine baktılar. Ama mola süresinin dolmasına daha 10 dakika vardı. Akıllarına muavinle mola başlarken yaptıkları konuşma geldi. 10 dakikada namazı kılar, arabaya yetişiriz." "Ayıp ettin güzel abim, sen merak etme," demişti muavin. Ama henüz süre dolmadan otobüs gitmişti. Adnan sinirlenmemek için kendini zor tutuyordu. Ama yolun ortasında kalmışlardı. Yaşar ertesi gün işe yetişmek için çareler düşünürken Adnan dayanamayıp "Kardeşim, bu ne talihsizlik. İnsana muhallebi yerken dişi kırılır mı?" Arkadaşının gülmesine mana veremeyen Adnan "Hayrola, yine ne buldun? Yoksa arabayı sadece ben kaçırdım da sen bu olayın figüranı mısın?" Yaşar çocukluk arkadaşına bakıp gülümseyerek "Biraz rahat ol. Hemen sıkıntıya kapılma. Sinirlenince her şey hallediliyor mu?" Konuşmalar uzayıp gitti. Sonunda mola yerine gelen başka bir otobüse bindiler. Biraz önceki konuşmalar Adnan'ı rahatlatmaya yetmemişti. Yaşar'ın rahatlığı onu daha da çileden çıkarmıştı. Otobüs bir sonraki mola yerine yaklaşmıştı. Adnan otobüsü İstanbul'daki terminalde bulabileceğini düşünüp biraz rahatlamıştı. Mola yerinde otobüsten indikten sonra muavine "Aman kardeşim, ne olur bir de siz unutmayın bizi," deyince muavin kıs kıs güldü. Adnan tam muavine niçin güldüğünü soracaktı ki kaçırdıkları otobüsü gördü. Muavine cevap vermeyi bir tarafa bırakıp diğer arabanın olduğu yere doğru koşarak ilerledi. Yaşar Adnan'ın nereye gittiğini başta anlamamıştı. Ama o tarafa bakınca o da oraya koştu. Otobüsün yanına kadar giden Adnan tam bağıracaktı ki muavin daha önce davranıp "Vay benim güzel abim vay, Allah'ın sevgili kuluymuşsun." Adnan onun ne demek istediğini anlayamamıştı. Muavin otobüsün camını göstererek "Görüyor musun camın halini?" Adnan ve Yaşar birbirine bakıp aynı anda bunun bizim dinlenme yerinde unutulmamızla ne alakası var?" "Olur mu canım abim? Siz namaza gittikten sonra sarhoşun biri gelip şoförle tartıştı." "Yani?" "Bir dakika canım abim, heyecanlanma, anlatıyorum." Muavin tekrar anlatmaya başladı. "Kavga etmek ister gibi bir hali vardı. Biz sarhoştan kurtulmak için mecburen aceleyle yola çıktık. Ama o da kendi arabasıyla bizi takip etti." Adnan Yaşar'a bakıp Biraz sonra bizi geçip direksiyonu önümüze doğru kırdı. Az kalsın kaza geçirecektik. Sonra belindeki silahı çekip şoföre doğru 2 el ateş etti." Adnan ve Yaşar anlatılanlara şaşırıp kalmıştı. Merakla "Deme, yaralanan ya da ölen var mı?" deyince muavin "Buraya kadar olan kısmından sonrası sizinle ilgili," deyince Adnan "Nedenmiş o?" diyiverdi. "Çünkü güzel abim, sarhoş ateş edince şoförü ıskalayan kurşunların ikisi de sizin oturduğunuz koltuklara geldi. Yani senin anlayacağın, arabada olsaydınız şimdi belki de sağ olmayacaktınız." Duyduklarının etkisiyle dona kalmışlardı. Kurşunlar kafalarını yasladıkları koltukları delip öbür taraftan çıkmıştı. Biraz sonra bu şoktan kurtulmuş olan Adnan
bir önceki durakta tartıştığı Yaşar'a gözleriyle "Sizin şer zannettiğinizde hayır, hayır zannettiğinizde de şer vardır" ayetini hatırlatırcasına "Ben hatamı anladım" diyordu.